Etrafınızda bir sivrisinek uçuyor. Gece gündüz size rahat vermiyor. Her zaman kulağınızın dibinde şu ses var. Bu sivrisinekten kurtulmak için en güçlü yöntem neyse onu kullanmak istersiniz. Ama en güçlü silah her zaman doğru silah değildir. Mesela bu sivrisinekten kurtulmanız için size şöyle bir balyoz verilse. Evet, bunun darbesinden herhangi bir canlının kurtulma ihtimali yok. Demek ki doğru silah bu der miydiniz? Elbette demezdiniz. İşte modern muharebe sahasında son yıllarda hava savunma sistemleri tam olarak böyle bir bocalama yaşıyordu. Devletler yıllarca en güçlü savaş uçaklarına, en yıkıcı balistik füzelere karşı hava savunma sistemleri geliştirmek için mesai harcadılar. Ama geldiğimiz noktada sahadaki en büyük tehdit minik dronlar, birkaç kiloluk sistemler. Bunlara karşı bugüne kadar geliştirilen o devasa hava savunma sistemlerini kullanmaya kalkarsanız işte balyozla sivrisinek öldürmeye çalışırsınız. Hem başarısız olursunuz hem de gereksiz şekilde yorulursunuz. O yüzden doğru silahın balyoz gibi güçlü şekilde vurmasına gerek yok. Önemli olan gerektiği kadar vurması ve dronlar çok küçük hedefler olduğu için önemli olan hata payının mümkün olduğu kadar da azalması. İşte bu yüzden devletler son yıllarda mini ve mikro dronlara karşı çözümler geliştirmeye başladı. Ve belki bir kısmınız inanmayacak ama Türkiye bu konuda dünyada en önde gelen devletlerden biri. Hatta 2-3 devletten biri diyebiliriz. Bunun kanıtı elbette sistemler ve bugün inanılmaz bir test videosuyla karşımıza çıkan yepyeni bir hava savunma sistemini konuşuyoruz. Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Aselsan'ın geliştirdiği Korkut 25'i masaya yatırıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Mini ve mikro dronlara karşı geliştirilen savunma sistemleri artık en az uzun menzilli sistemler kadar önemli. Yani düne kadar çelik kubbe hava savunma sisteminin bileşenlerini konuşuyor olsaydık elbette en önemlisi siper, gerisi de olursa iyi olur derdik. Ama artık işler bayağı bir değişti. Özellikle Ukrayna Savaşı'nda gördük ki mini ve mikro dronlar hem mühimmat bırakma kabiliyetleriyle hem de kamikaze saldırı yetenekleriyle savaş sahasının en önemli enstrümanları haline geldiler. Hatta bunlar için artık çağın harp sahalarını domine eden mühimmatlar desek yanlış olmaz. Ve elbette böyle bir ortamda bunlara karşı geliştirilen savunma sistemleri ihtiyaçlar skalasının en üstlerine yerleşmiş durumda. Türkiye'de birçok firma anti-drone çalışmaları yapıyor. Ama bunların başını Aselsan çekiyor. Yine bunu kanıtladılar. Çünkü şimdi Korkut 25'in başarılı test atışlarına şahit olduk. Sahada Korkut 25 sistemi kendini kanıtladı. Bu hafta canlı atış testleri yapıldı ve sistemin sadece kağıt üzerinde veya laboratuvar ortamında değil, gerçek muharebe koşullarında da etkili olduğunu görmüş olduk. Korkut 25 yapılan testlerde sürü İHA saldırılarına karşı bile etkili savunma yaptı. Eş zamanlı olarak farklı yönlerden gelen çok sayıda İHA'yı başarıyla tespit etti ve her birini Atom 25 mühimmatıyla etkisiz hale getirdi. Bu dronların düşük radar kesit alanlarına rağmen birazdan değineceğimiz radar ve sensörlerden kaçamadıklarını gördük. Angajman başarısı en üst seviyedeydi ve belirtmemiz gereken önemli bir şey var. Ejder Yalçın platformu üzerine entegre edilen bu sistem araç seyir halindeyken de hedefleri vuracak stabilizasyon yeteneğine sahip ki bu çok önemli. Bu stabilizasyonu sağlayabilmek öyle kolay bir iş değil. Aselsan'ın yaptığı bu testi 15 farklı ülkeden 100'ün üzerinde üst düzey askeri ve teknik heyet izledi. Katılımcıların sistemi yerinde izlemeleri elbette Korkut 25'in uluslararası savunma pazarında bir oyun değiştirici konumuna gelmesini hızlandıracak. Birçok heyet ciddi anlamda sistemden etkilendiklerini belirttiler. Yani test gerçekten önemli bir testti. Peki nedir bu heyetleri bu kadar etkileyen Korkut 25 sistemi? Korkut 25 35 mm kalibreli Korkut alçak irtifa hava savunma silah sisteminden elde edilen mühendislik mirası üzerine inşa edildi ve günümüzün mini ve mikro İHA tehditlerine odaklanmış bir sistem.
en önemli amacı bu tarz tehditleri en düşük maliyetle ve en yüksek olasılıkla imha etmek. Bir de Korkut 25 sadece bu uçak savar topu değil. Hedef tespitinden teşhise, balistik hesaplamadan fiziksel imhaya kadar bütün süreci kendi başına yapan bir sistem. Bu sürecin tamamını yapay zeka algoritmalarıyla yönetiyor. Yani entegre bir savunma hücresi. Modüler bir yapısı var. Farklı tipteki tekerlekli ve paletli araçlara entegre edilebiliyor. Bunun sayesinde farklı operasyon senaryolarında askerimize platform seçme imkanı veriyor. Sistemin ana silahı 25 mm otomatik top sistemi. Mühimmat olarak Atom 25 mm parçacıklı akıllı mühimmatı kullanıyor. Radarı Aura AES radar. Yüksek çözünürlüklü gündüz ve termal kameraya, lazer mesafe ölçere sahip yapay zeka destekli bir sistem. Otomatik hedef teşhisi ve sınıflandırması yapabiliyor ve biraz önce dediğim gibi hareket halindeyken başarılı şekilde atış yapabiliyor. Şimdi bu özellikleri biraz açalım. Mesela sistemin stabilizasyonu engebeli arazide manevra yaparken namlunun hedefe kilitli kalmasını sağlıyor. Bu gerçekten zor bir iş ama bunun sayesinde Türk askeri duraklamadan dinamik bir şekilde tehditleri bertaraf edebilecek. Bana deseniz ki bu sistemin en önemli yönüne radarla birlikte ilk sıraya koyacağım şey Atom 25 akıllı mühimmatı olurdu. Korkut 25'in sahadaki etkinliğinin en büyük sırrı bence bu. Geleneksel mühimmatlar küçük ve hızlı hareket eden dronlara karşı zorlanıyor. Çünkü doğrudan vuruş gerekiyor ve bu kadar küçük ve hızlı bir şeyi tek bir mermiyle vurmak kolay değil, imkansıza yakın bir şey. Ya da vuracaksanız da ciddi bir mermi israfı yapmanız gerekiyor. Yani bir drone'u imha edebilmek için yeri geldiğinde yüzlerce, bazen binlerce mermi atmanız gerekiyor. Ama Atom 25 tamamen farklı bir mantığa sahip. Çalışma prensibi şu şekilde. Öncelikle sistemin radarı ve elektrooptik sensörleri hedefi tespit ediyor. Anlık mesafe ve hız verilerini atış kontrol bilgisayarına aktarıyor. Bu yapay zeka destekli bilgisayar hedefin gelecekteki konumunu ve merminin o noktaya ulaşma süresini hesaplıyor. Mermi namludan çıkarken namlu ağzındaki programlama ünitesi mermiye patlama süresi verisini yüklüyor. Yani diyor ki sen şu an çıkıyorsun 1.2 saniye sonra patla veya milisaniyeler sonra. Sistem her atışta barut sıcaklığı ve namlu aşınmasından dolayı oluşabilecek hız farklarını anlık olarak ölçüyor ve patlama süresini bu verilere göre güncelliyor. Bu şekilde fırlatılan mermi hedefe yaklaştığında patlıyor. Hedefe yaklaşma da genellikle hedefin birkaç metre önünde veya birkaç metre üzerinde oluyor. Patladıktan sonra da içindeki yüzlerce yüksek yoğunluklu tungsten parçacığı bir bulut oluşturuyor ve hedefteki dronlara doğru yağıyor. Genellikle de drone'u bir elek gibi delik deşik ediyor. Atom 25 mermisinin namludan çıkış hızı saniyede 1100 metre. 1200 metrelik etkili menzili var. Ağırlığı 500 gram. Bu mermi tek bir atışla klasik bir mühimmatla bir drone'u vurma ihtimalini bazen yüzlerce kat arttırıyor. Dediğim gibi Atom başarının en önemli sırlarından biri ama tek başına her şeyin mimarı değil. Sistemin sensörlerine ayrıca değinmekte fayda var. Çünkü burada çok güçlü bir sensör füzyonu işliyor. Korkut sadece bir atış platformu değil, aynı zamanda çok gelişmiş bir veri işleme merkezi. Sistemin sensör paketi çok katmanlı bir algılama yeteneğine sahip. Aura AES radarı var. Bu radar Aselsan tarafından geliştirildi. Aktif faz dizili yapısından dolayı eski tip radarlara göre çok üstün yetenekleri var. Bu teknoloji çok daha hızlı tarama yapabiliyor. Aynı anda onlarca farklı hedefi takip edebiliyor. 25 kilometrelik bir tespit menzili var. Ki bu menzil karşı önlem almak için fazlasıyla yeterli. Yani daha angajman mesafesine girmeden çok önce tehditler fark ediliyor ve sürü saldırısı gibi karmaşık senaryolara karşı hazırlıklı olunması sağlanıyor. Zaten sonrasında elektrooptik sistemleri devreye giriyor ve Korkut 25'in yazılım katmanında çalışan yapay zeka algoritmaları bütün bu sensörlerden gelen karmaşık verileri işleyerek sistemi harekete geçiriyor. Öncelikle sistem tespit edilen nesneyi ayırt ediyor. Yani bu bir kuş mu? Sivil bir drone mu? Yoksa bir FPV kamikaze drone mu? Bunu belirliyor. Bu süreç dost unsurların filan vurulmasını engelliyor. Yine aynı gelişmiş sensör füzyonu sayesinde sistem başarılı şekilde tehdit önceliklendirmesi yapıyor. Yani birden fazla tehdit aynı anda yaklaşınca yapay zeka hız, mesafe ve yaklaşma açısı gibi parametrelerin hepsini değerlendirip en tehlikeli hedefi seçiyor ve namluyu ilk olarak oraya yönlendiriyor. En önemlisi de şu ki sistem otonom şekilde reaksiyon gösterebiliyor. İnsan operatörün tepki veremeyeceği kadar hızlı bir süreç bu. Haliyle otonom reaksiyon çok önemli. Yani gerçekten oldukça önemli bir sistem bu. Zaten 35 mm versiyonu Türk ordusunun envanterindeydi. Şimdi bir de 25 mm'lik versiyon gelmiş oldu. Peki hangi senaryo için hangi sistem kullanılacak? Korkut 35 daha çok uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri gibi hedeflere karşı kullanılacak. Korkut 25 ise daha çok mini ve mikro dronlara karşı kullanılacak. 35 mm mühimmat kullanan sistemlerin dünyada muadilleri var. Ama 25 mm parçacıklı akıllı mühimmat kullanan bu sistemin dünyada bir muadili yok. Yani Türkiye dünyada benzeri olmayan bir şey yaptı. Ve gerçekten bir lükstü bu. Çünkü aslında şunu da yapabilirdi Aselsan. Zaten 35 mm'yi geliştirdim. Bu 35 mm'lik sistem
sistem mikro dronlara karşı da kullanılabilir. Yani kullanılmasında engel bir şey yok. Burada kalalım diyebilirdi. Ama Türk savunma sanayi yerinde durmuyor. Maliyeti düşürmek için yeni sistem ortaya çıkarıyor şu anda. Çünkü 35 milimetrelik bir mühimmatın maliyeti 25 milimetreye göre çok daha yüksek olacak. Yani adamlar sadece mühimmat maliyetini düşürmek için yeni bir sistem ortaya çıkardılar. Buna saygı duyulur ve şapka çıkarılır. Tabii Türk savunma sanayinin geldiği noktayı göstermesi açısından da ayrıca kıymetli. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.